Hola, buenos días. ¿Tiene colectivo para Purmamarca? Sí, a las 10. 10, ok. ¿Cuánto vale? 500. 500. Ok, una boleta por favor. ¿Qué hora para volver aquí? Ah, todas horas. Ok, gracias. 500 pesos. Ah, sí, sí, gracias. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Aquí, ¿no? Okay, muchas gracias. Burada Purmamarca köyüne giden otobüslerin ve dönüş otobüslerinin saatleri yazıyor şöyle. Videoya da çekelim, bir fotoğraf çekerim. Selamlar dostlar, nasılsınız? Tilkara isminde bir kasabaya geldim ben. Burası Tilkara kasabasının terminali. Şöyle göstereyim. En son Kaçı isminde bir köyü gezmiştik. Ben oradan daha da kuzeye geldim. Burada köyler var. Onları gezmek istiyorum. Tilkara nispeten bugün gideceğimiz Purmamarca, bir sonraki videolarda gideceğimiz diğer köylere nazaran bir tık daha büyük bir yerleşim yeri. Daha turistik bir yerleşim yeri. Bakalım, bu bölgedeki köyleri merak ediyordum. Kuzeye doğru çıktım. Gezmeye başlayalım. Bu arada fark etmişsinizdir belki. Güney Amerika'ya geldiğimde kendime yedek bir gözlük almıştım. O gözlüğü uzun süre kullanmıştım ama şu ortadan kırılmıştı Kolombiya'da. Öteki gözlük 3 kere 4 kere kırılınca artık camı mahvetti. Yani o Japon yapıştırıcısını şöyle koya koya buralara yapıştıra yapıştıra artık cama bulaştı. Çıkmıyor da. Kazıdım çıkmıyor. Öyle olunca ben de bu gözlüğü yapıştırayım dedim. Unutmuşum bu gözlüğün varlığını yani. Bunu yapıştırdım gece. Üstüne de böyle bir bant attım. Ayakkabı yapıştırıcısıyla yapıştırdım bu arada. Bakalım, şimdilik idare ediyor gibi. Uzun zamandır kullanmamıştım bu gözlüğü. Bir tuhaf oldu. Otobüsümüz 10'a 10 geçe kalkacak. Şu an 10'a 10 var. Yani 20 dakika buradayız. Tilkara'yı da size gösteririm ama önce Purmamarca'yı gezmek istiyorum. Umarım keyifli geçer. Kuzey Arjantin'de en merak ettiğim bölgedeyim şu an. Yani buradaki yerel yaşantıyı merak ediyorum. Umarım beklediğim kadar güzel ve keyifli geçer. Terminalin arkasındaki ara sokak. Hemen terminalin önünde de taksiler var. Burada remis olarak geçiyor. Taksi de yazıyor bazı kısımlarında ama remis olarak da yazıyor. Onlarla da gidebilirsiniz dilediğiniz yere. Bak şöyle göstereyim. Remis. Otobüsten iner inmez hediyelik eşya dükkanıyla karşılaştık. Purmamarca'dayız. Tuvalet 200 pesoymuş. Şimdi ne taraftan gezmeye başlayalım? Direkt bizi merkeze getirdi. Zaten burası ufak bir köy, o yüzden otobüsler direkt köyün merkezine geliyor. Buradan yolcuları alıyor. Ana yola bağlanıp artık nereye gidiyorsa yoluna devam ediyor. Bu bölgenin en güzel köyü olarak geçiyor Purmamarca dostlar. Çevre manzarası bayağı bir meşhur. O yüzden ilk olarak buradan başlamak istedim. Çok güzelmiş şu battaniyeler. Masa örtüsü diyeceğim ama yok. Battaniye ya. Aklıma ilk bir şey geldi. Acaba masa örtüsü mü diye geldi de. Çok kalın masa örtüsü için. Pançolar. Güzelmiş bak bu şapkalar. Tam şey böyle hatıra. Hani giymezsin ama evinde bulundurursun hatıra olarak. Lamalar. Buradaki mateler Arjantin'in diğer bölgelerine nazaran bir tık daha güzel. Desen olarak, ondan sonra işte yaptıkları malzeme vesaire biraz daha hoş duruyor. Tahmin ettiğimden çok daha güzel. İnternette buranın nüfusu için 1000'in altında yazıyordu. Hola buenas. 1000 kişi bile yaşamıyormuş yani burada. Şöyle bir ara sokağa girdik ama şurada bir tepe var. Şimdi şöyle U çizerek devam edelim. Bu sokak biraz daha canlı gözüküyor.
Kaselerin üstündeki desenler gayet güzel. Demek ki burada da çömlekçilik geçmişten gelen, atalarından gelen bir gelenek olsa gerek. Burada İnka desenleriyle süslenmiş bir tabak var. İnkaların işareti kondor. Burada kurbağa var, burada yılan var. Bunu çözemedim. Bu masa örtüsü. Bir tık daha ince o gördüğümüzden. ¿Cómo te llamas? Benja, Maika, Burak. Mucho gusto. ¿De dónde eres? de Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, qué bueno. Me gusta Buenos Aires. Es muy bonito. ¿Tú viajando aquí? Sí, vine con mi mamá. Ah, qué bueno. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, Bien. Mucho gusto, amigo. mucho gusto. Chao. Chao. Quédate. Ciao. Cuídate. Video çektiğimi gördü de kanalın adını alabilir miyim dedi. Tabii ki dedim, ben de adımı yazdım. Dedim videoya konuşmak ister misin? Olur dedi. Bastım kameranın kayıt tuşuna. Bak burada farklı çömlekler var, biraz daha büyük bunlar. Yemek pişirebileceğiniz ya da yaptığınız yemeği saklayabileceğiniz çömlekler. Ama herhangi bir desen yapmamışlar bunların üstüne. Burada anladığım kadarıyla çömlekçilikte var. İnternette onunla ilgili bir şey okumadım. Tarım ve hayvancılıkla geçindiğini okumuştum internette buradaki insanların. Bir de buradaki doğa harikasından dolayı, çevredeki doğal güzelliklerden dolayı turizm de eklenmiş son zamanlarda. İnsanlar bu şekilde hayatlarını geçindiriyorlar ve tabii dokumacılık da var gördüğünüz üzere. Bütün bu yerel... orada kıyafet giymişler, yerel kıyafetleri. Bir kutlama falan mı var acaba? Aa ne güzel ya. Aa çok iyiymiş ha. Hoy una fiesta aquí. Hace un ratito acabamos de bailar, hicimos pasacalle, Ajá. hicimos la vuelta y bailamos en el centro de la plaza. ¿Qué hora? Ahora el cierre hacemos con un grupo, creo. Ok, ¿es ropa tradicional? Sí, ropa tradicional Ay, de ¿es Paraguay. posible? Sí. Dios. Ah, qué bueno. ¿Cómo te llama en ropa? Este se llama traje de tinku, Tinku. ¿Tradicional aymara o quechua? quechua. Quechua. Ah, es pueblo quechua, ¿no? Pueblo se me llama encuentro acá. Ah, ok. Sí, esa es la Pachamama que la damos nosotros, ¿viste? Esa es la Pachamama sur que nosotros damos. Una religión Una como religión. Believe Pachamama. Claro, Ah, sí, sí, o conocer, porque Perú y Bolivia es Ah, sí. mismo. Sí, sí. Ah, bueno, mucho gusto. Chao. Chao, no. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, sí, qué bueno, me gusta ropa. ¿Cómo se llama en ropa? Este es el traje de Tinku de mujer. Tinko de mujer. Sí, este Ah, es especial. Ese ya es diferente que viene con... es como es bailar, ¿no? Es muy parecido para bailar. Ah, qué bueno. Cultura quechua, dice. Ah, bueno. Mucho gusto. Chao. Quechua kültürüne ait kıyafetler. Birazdan dans edecekler sanırım burada. Şurada bir gösteri yapılıyor galiba. Bir göz atalım ona. Milli marşı okuyorlar galiba. Evet, Arjantin milli marşı olsa gerek bu. Birazdan dansı gelip izleriz. Şöyle manzarayı göstermek istiyorum sizlere. Buranın neden turistik olduğunu, insanların gelip ziyaret ettiğini göstermek istiyorum. Anında sebebi şu dağlar. Buranın bu kadar meşhur olmasının sebebi şu karşıda gördüğümüz dağlar. 7 renkli dağlar olarak geçiyor. Siete Colores Montaña. Dağların hemen eteğinde kurulmuş Purmamarca köyü. Dediğim gibi 1000 kişi bile yaşamıyor burada yani. O kadar küçük bir yerleşim yeri. İnsanlar bugün daha çok turizmle geçimini sağlıyor. Gördüğünüz üzere zaten bir sürü hediyelik eşya dükkanı var. Bunun dışında restoranlar, hosteller, oteller konaklayabileceğiniz yerler yapılmış. Tabii hayvancılık ve tarım da devam ediyor. Çünkü yol üzerinde yer yer tarlalar gördüm. Dağın eteğine kurulmuş tarlalar gördüm. İnsanlar büyük ihtimalle oralara gidip ekip biçip köylerine geri dönüyordur. Belki bu çevrelerde de vardır. Burada da kondor var. Kondor mükemmel bir hayvan ya. Sadece boynu beyaz. Onun dışında tüm bedeni simsiyah. Böyle tepenizden geniş kanatlarıyla uçunca yani insanı mest ediyor. Ben birçok kez çok yakınımdan geçerken gördüm.
O yüzden çok sevdiğim bir hayvan. Burada anne lama ve yavru lama var. Annesinden süt emiyor. Anam anam anam, sıcaktan nasıl mayışa geliyor be. Tipe bak. Sıcaktan mayışmış. Sosis ya. 39 años canté historia, 39 años cantando, 39 años de historia, 39 años cantando. Algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió. Evin kapısına lama figürü yapmışlar. Çok güzel görünüyor ya. Bir miradora çıkayım, bir yukarıdan görelim istedim köyü. Tam böyle yukarı doğru yürürken bir baktım bir şamata koptu. Dedim tamam, gösteri başlıyor. Gittim birazcık gösteriyi izledim. Ama benim dans ekibi, o konuştuğumuz ekip çıkmadı. Artık en son mu çıkacaklar yoksa çoktan dans ettiler mi, bir fikrim yok. Ben de bayağı bir bekledim, izledim. Birkaç görüntü de kaydettim. Şimdi dedim artık bir köyü yukarıdan görme vakti. Nasıl yatıyor baksanıza. Garibim lamaları tutuyorlar burada fotoğraf için. Hola buenas. Ne kadarmış yükseklik? 2350 metre. Hola buenas. ¿Puedo visitar? Extranjero 500. 500, okey. Burada fiyatlar yazıyor. Yabancılar 500 peso. Buralılar yani Arjantinler 300 peso. Kaç? 5 ila 13 yaş arası da 100 peso. 500 peso da yarım dolar yapıyor diyeyim. Gracias. Hola buenas. Hola buenas. Köyün manzarası yukarıdan bu şekilde. Ha, meydan da şurada işte. Şenliği orada yapıyorlar. Baksana, çevremiz dağlarla çevrili. Çok güzel bir lokasyonda köy ya. Hemen 7 renkli dağın dibine kurulmuş. Baksanıza, dağın hemen eteğinde. Şöyle kamerayı biraz çeviriyorum. Orada kızıl tepeler var. Yemyeşil bir tepe var. Ama çok garip bir yeşil. Böyle ağaç yeşili değil. Toprağın kendisi yeşil. Şu an baktığımız bu dağlar 650 milyon yaşındaymış. Düşünsenize, 650 milyon yaşında olan bir şeye bakıyoruz. Yani insanın hafsalası almıyor ya. İnanılmaz bir şey. Şu renklere bakınca insan bir tuhaf oluyor. Burada bilgilendirici böyle not koymuşlar, numara koymuşlar ve tek tek açıklıyorlar. Buradaki yerleşim de 10.000 yıl öncesine dayanıyormuş. Yani dağlar 650 milyon yaşında, buradaki yerleşim de 10.000 yaşında. Düşünsenize, 10.000 yıl önce burada yaşayan insanlar var. Bir şey battı lan. Metal batmış. 10.000 yıldır burada bir yerleşim var. İnsan düşündükçe öyle bir tuhaf oluyor ya. Garip. Gerçekten garip. Şurada bir tane futbol sahası var. Güzel bir köy. Sevdim burayı, bayağı sevdim. Bu tarz ufak yerlerde genelde böyle anma töreni olduğu zaman, kutlama olduğu zaman acayip hoş bir havaya bürünüyor köyler, kasabalarda. Çok seviyorum o an orada olmayı. Yani turist olsun olmasın, kendi içlerinde çok keyifli bir kutlama şeyleri var, böyle gelenekleri var. Hoşuma gidiyor onu görmek. Burası ne güzelmiş ya. Bayağı tarihi bir yer. Bakkal. Bakkala çevirmişler. Hola, buenas tardes.
Teyzem pas vermedi. Yaptıkları müzikler de bayağı hoşuma gidiyor. Flütü mükemmel kullanıyorlar. Bir de böyle küçük flütçüklerden oluşan keçivaların kullandığı ve her boyutta farklı isimlendirilen bir müzik aleti var. O da bayağı hoşuma gidiyor. Onun ismini hatırlamıyorum. Bir sürü farklı boyutta böyle flütçük diyeyim. Öyle bir müzik aleti var. Hepsine farklı bir isim koymuşlar ve hepsi farklı tonda sesler çıkartıyor. O da çok güzel. Onun böyle biraz daha derinden ses tonuna sahip olanı mükemmel ya. Bayılıyorum. Burada bir tane daha manzara izleme noktası buldum. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Bakar mısınız renk farklılığına? Ne kadar değişik gözüküyor. Feci kayıyor. Birazcık kayıyor. Dikkat etmekte fayda var. Hoppa. Hoppa. Çıktık. Burada başka bir manzara noktası vardı. Oraya geldim şimdi. Çok farklı gözüküyor, renklere bakar mısınız? Ne kadar değişik gözüküyor ya. Bayağı rüzgarlıymış burası. Güzel. Güzel bir yermiş. Bulutlar nasıl hızlı bir şekilde hareket ediyor, gözle görülüyor. Şunun rengine baksana ya. Kiremit rengi. Çok ilginç bir yapı. Hakikaten çok ilginç bir yapı. Evin bacasındaki güneş figürünü görüyorsunuz değil mi? İnka geleneğinde güneş tanrı olarak kabul ediliyor. Inti deniyor güneşe. Yani Inti tanrı. Güneş tanrı. Ve İnkaların krallarının da Inti'nin yani güneşin, tanrının çocukları olduğu düşünülüyor. İnanç bu şekilde. Hatta Bolivya'da Titicaca Gölü'nü ziyaret etmiştik hatırlarsanız. Orada Isla de Sol'e gitmiştim. Yani Güneş Adası'na gitmiştim. Rivayete göre İnkalar ilk olarak o adaya gönderiliyor. O adaya iki kardeş gönderiliyor. Daha sonrasında bu iki kardeş evlenip İnka medeniyetini kuruyorlar. Ve daha sonrasında İnka imparatorluk seviyesine kadar çıkıyor. İşte Peru, Bolivya, Kuzey Arjantin, ondan sonra ne bileyim efendim böyle Ekvador gibi bölgelere hakim oluyor. Bayağı böyle Şili'nin belli bir kısmı, bayağı geniş bir alana hükmediyor İnkalar. O dönem bayağı güçlülermiş, çok güçlülermiş. Daha sonrasından İspanyollar gelince, tabii İspanyollarda ateşli silah var, at var. O döneme kadar İspanyollarla tanışana kadar İnkalar hayatında at görmemiş. Öyle bir binek hayvan bilmiyorlar. İspanyollar gelince bayağı şaşırmış İnkalar. Yani adamlar ata biniyor. Silahlı herifler yani, anladın mı? Çok şaşırmışlar. Öyle olunca tabii çok kafa tutamıyorlar. İspanyollar buraya çöküyor. Ne diyoruz buna? Sömürge diyoruz. Ve gördüğünüz üzere böyle dinlerini yerleştiriyorlar. Buradaki bütün kültürü mahvediyorlar. Bütün zenginlikleri alıp Avrupa'ya taşıyorlar. Yani herhangi bir yeri sömürmek istiyorsanız dini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geçmişte de aynıydı, günümüzde de aynı maalesef. Yani insanların o temiz duygularıyla çok rahat bir şekilde din aracılığıyla oynuyorlar. Maalesef öyle.
queso, tomate, queso y albahaca, tomate, cebolla y queso. Ah, una tomate, cebolla y queso, por favor. Vale. ¿Cuánto vale? 1500. ¿Cómo 1500. le va? Buenas tardes, señora. ¿Tortillas rellenas? Sí, señora. Señorita, tomate, queso, albahaca, tomate, cebolla, queso. Correcto. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muchas gracias. Ahí te la doy. Hola. Es tortilla rellenas. Rellena, sí. Ok. Es tomate, cebolla, queso. Ujú, Tomate, queso, albahaca. ujú. Salame, queso. ¿Qué es albahaca? Albahaca es basílico. Basílico. Ah, ok. Muy famoso, es tradicional para norte de Argentina, ¿no? Sí. Ok. Y tradicional. Todos los turistas vienen y consumen tortilla. Ok. Muchas gracias. ¿Tiene página de YouTube? Sí, es para YouTube. ¿Sí? ¿Cómo Para se llama? Turquía. Ah, Turquía. ¿Bien? Sí, mi nombre es Burak Turgun. Burak. Burak, sí. Listo. Mucho gusto, señor. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mauro. Mauro. Sí. Tortilla ¿Y las tú? felices. Nadia. Nadia. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Hola. Kuzey Arjantin'de oldukça meşhur bir yiyecek. Kaçi'de yemiştik. Bir saat sıra beklemiştim Kaçi'de. Burada biraz daha büyük. Biraz daha büyük. İçerisinde domates var, peynir var ve soğan var. Tortilla rellena diyorlar burada. Gayet güzel. Böyle hamurun içerisine bazı malzemeler koyuyorlar. Yağsız direkt mangalda pişiriyorlar. Acayip lezzetli. Hemen hemen her sokakta böyle hediyelik eşya tezgahları var. Dediğim gibi insanların çok büyük bir geçim kaynağı bugün. Aa bak şu çok popüler bir sıvı. Agua de Florida diyorlar. Peru'da, Bolivya'da, işte Kuzey Arjantin'de bayağı kullanılıyor. Çünkü yüksek rakımlı olduğu için bu bölgeler. Mesela biz şu an yaklaşık 2300-2400 metre rakımdayız. Yüksek irtifa hastalığı olabiliyor, baş ağrısı olabiliyor. Ondan sonra bu tarz şeyler oluyor. İnsanlar genelde bunları kokluyorlar. Bunun dışında mesela mide problemi yaşıyorsanız koka yaprağı da çiğneyebilirsiniz. Ne bileyim koka çayı içebilirsiniz. O da aynı şekilde yüksek irtifaya ve baş ağrısına iyi geliyor koka yaprağı. Bu bölgelerde Ant Dağları bölgelerinde oldukça meşhur. Şöyle mesela sizlere fiyatları göstermek istiyorum. Alpaka yününden yapılmış $10 mesela bu. Masa örtüsü olabilir aynen. Ha şal. Bu ruana tam olarak şal mı bilmiyorum da mesela şu şal. $5 bu. Alpaka yününden. Masa örtüleri var. $5. Hola, ¿cómo estás? Joaquín Calizaya de Abra Pampa, número 340, sería de 15.000. 15.000 pesos para Joaquín Calizaya. Bahsettiğim müzik aletleri buydu bakın. İrili ufaklı. Her boyuttan var. Da bundan daha büyükleri de var. Hepsinden farklı tonda sesler çıkıyor. Bu flütler de güzelmiş. Matecito. Matecito. Dostlar ben Tilkara'ya döndüm. Şisela'yı bir önceki videodan Hola. tanıyorsunuzdur. Kaçi'de tanışmıştık. Tilkara'da tekrardan buluştuk. Şimdi mate içiyoruz manzaraya karşı. Hemen ayaklarımızın altında da Tilkara kasabası var. Okay. Fuerte. Ah, ok. Sí, yerba fuerte. Ujú. ¿Cómo se llama en yerba? La yerba playadito. Playadito. Ujú. Yo quiero comprar La un más yerba. común. Más común. La más común en Argentina. Ah, ok. Canaria. Canarias, Uruguay. Mm. No es Argentina. ¿Es correcto Messi tomar Canaria?
Eso dicen, no sé. Ah, okey. Canarias es más fuerte igual. Canarias es más fuerte. Más fuerte? Sí. Okey. Gracias. Şurada arkada birkaç tane daha köy var. Onları da göstereyim sizlere. Baksanıza karşıda da renkli dağlar var. Devam ediyor komple. San Pedrito isminde bir ufak köy var burada. Hemen şu gördüğünüz biraz daha büyük olan köyde Sumay Paçma. Neydi yok. Sumay Paça. Aynen Sumay Paça. Burada bir tane böyle tepe var. Genelde insanlar yürüyorlar bu tepeye. Birazcık kasabanın dışında kalıyor. Ama kasaba ayaklarınızın altında. You travel Turkey, right? Yeah. Sí, ¿Cómo va? hace 10 meses. Sí, fui 2 semanas. 2 semanas. Sí, estuve en Estambul. Hı hı. Llovió los 8 días. Difícil para caminar, lluvia los 8 días. A Capadocia. Kapadokya. Y viajé en globo estático, balloon. Ah, balloon. Yeah, Pamukkale, Efeso. Efeso. Yeah. Mi ciudad. Sí, Sí. ok. ¿Te gusta? Sí, me gustó, me encantó. Tranquilo. ¿Te gusta comida turco? Sí, que me gustó postre, dessert. Ujú. Baklava. Baklava. Ah. Vegetariana, entonces no mucha comida Ah, típica. sí, sí. Parte oeste. Ujú. Más comida vegetariano. Una- Ah, nazar boncuğu. Ok, ¿cómo se llama? Sí, nazar boncuğu. Nazarbush. Nazar boncuğu. Ok. ¿Cuál lugar es tu favorito en Turquía? La cultura me encantó en Estambul, la historia, Ujú. los templos, mezquitas, Hı hı. pero me gustó mucho Capadocia, el paisaje. Ah, sí. No sé todo, para mí me gustó mucho la cultura, la gente, la comida, la gente muy amorosa. No hablo mucho inglés, Ah, pero ok. mucho esfuerzo por entenderme, así que me encantó, volvería de nuevo, seguramente. ¿Cómo va persona? ¿Amigable o no? Sí, todas. ¿Todo? Todas las personas amigables, no solamente en los hoteles que trabajan de eso en turismo, sino también en la calle, ayudando. Sí, muy vendedor el turco, Turkish. Want to sell all. So, the words, oh. Yes. You Pero have yo to. soy argentina, Sí. entonces, yo You peor. you have to negotiate. For example, Sí. 5.000 pesos, no, 2.000 pesos. I do it, and I buy tazas, ¿cómo se dice? Tazas, glasses. Ujú. También pelear precio. Pero nada, me encantó. Especias me gustó, mercado de especias Ujú. también. Pazar, todo lo que pasa. Pazar. Me We say encantó. pazar. Ok. Ona öyle dumanlar yükseliyor. Bir yer yanıyor zannettim. Asado yapıyorlarmış. Şaka gibi lan. Dayı ne kokuttun be. Oo, fena yapıyorlar asadoyu. Burası da Tilkara'nın ana caddesi. Videonun sonunda sizlere Tilkara'yı da böyle ufaktan bir göstermek istedim. Burası çok daha turistik bir lokasyon. Yani şöyle ben bir turlamıştım buraya geldiğimde. Fena bir yer değil. Yani böyle biraz daha küçük kasabalarda vakit geçirmeyi seviyorsanız bence burayı seversiniz. Konaklayabileceğiniz yer bakımından bayağı bir opsiyon var. Restoran, kafe bakımından bayağı bir opsiyon var. Küçük yer dememe bakmayın. Ana geçim kaynağı turizm olduğu için bayağı bir yatırım yapmışlar. Bir de çevre köy kasabalara, çevrede bayağı böyle gezilebilecek alan var, yer var. Doğal güzellik olarak da. İnsanlar genelde Tilkara'da konaklıyorlar. Buradan ulaşım sağlıyorlar. Git gel yapıyorlar. Burası da kasabanın meydanı. Plaza. Hediyelik eşya dükkanları var burada. Akşamları bayağı bir canlı oluyor. Yani gündüzden ziyade böyle yerlerde akşamları vakit geçirmek çok daha keyifli. Çünkü sıcak olduğu için insanlar pek dışarı çıkmıyor. Ben de bayağı yandım bugün. Kıpkırmızı oldum vallahi güneş kremini sürmeyi unutunca. Ha bak burada da dans gösterisi var. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadar olsun. Birazcık şu gösteriye bakarım. Bayağı karanlık çünkü çeksem de çok gözükmüyor. Birazcık gösteriyi izlerim. Daha sonrasında da yanımda ceket meket hiçbir şey yok. Hostele geçerim. Bu videoluk bu kadar.
Umarım keyif aldınız dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Ben video paylaştığımda haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Adios amigos diyorum. Sí, doctor.